Gözleri çıksın. Yedilesene. Evet hanımlar, çok güzel bir erkek hırkası yapıyoruz. Her yaş grubuna göre ayarlayabilirsiniz. Motifleri büyüterek büyük yaş gruplarına yapabilirsiniz. Hemen ölçüyü veriyorum. Bak, boyu 34 santim. Genişliği 29-30 santim. Böyle çok güzel motifli bir hırka anlattım. Zaten baya bir büyük hırka. 1-2 yaş rahatlıkla bu hırkayı giyebilir. Kullandığım ipler anti-peeling üzerinden, bebeklerin kullandığı iplerden. Her markaya ait anti-peeling seriler var, bulabilirsiniz. Lacivertten toplam 2 tane gitti. İkinci ipten bu kadar kaldı. Kahverenginde bir ip yeterli oldu hanımlar. Tığ numarası da 2,5 milim ama dilerseniz 3 milim kullanabilirsiniz ama 2,5 milim kullanırsanız daha muntazam bir örgü, deliksiz güzel bir örgü düşer. Ve şimdi hemen örgüye başlayalım. Hanımlar, böyle muntazam bir motif düşürmek istiyorsanız detaylıca videoyu dinleyin. Şimdi hemen başlayalım. Bu motifi yaparken tek yön gitmeyeceğiz. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Geldik birinci zincirden. Tel aldım, direkt çıkış yaptım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu halkanın içine bir trabzan, 2 trabzan ve 3 trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 1, 2 zincir. Tekrar 1, 2, 3, 1, 2. Son üçlü grubu yapıyoruz. Dördüncü, yani üçlü grubumuz 1, 2, 3. Bakın, minik bir kare oluşturduk. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. İlk birinci trabzanın birit noktasından girdim, direkt çıkış yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi normalde motiflerde böyle tek yön dönerek gidiyoruz. Ama burada döndürüyoruz arka tarafını. 3 zincir çekmiştik. Hemen bunun yanındaki köşeye 1, 2 yapıyoruz. Şimdi bitirirken buradaki köşeyi yapacağız. 3 zincir çekmemizin sebebi bu. Geldik. Birit noktalarına birer birer trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın, burası köşe. 1 trabzan, 2 trabzan, 1, 2 zincir. Geldik boşluğa. 1, 2. Şimdi birit noktaları. Bu tekniği kullanarak aslında motifleri yaparsak tam kare düşürüyoruz. 1, 2 zincir. Şimdi birit noktasına batıyorum. 1, 2, 3. Bakın, köşeleri 2 trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, birit noktasına batıyorum. Şimdi geldik başladığımız noktaya. 3 tane zincir çekmiştik. Bakın, geldik boşluk noktasına. 1, 2 zincir çekiyorum. Pardon, 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Bakın, motif tam böyle kare düştü. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi ne yapıyorum bu sefer? Döndürdüm.
Bakın zaten birit noktalarının ters tarafı bana bakıyor. Burası birit noktaların düz tarafı, burası ters tarafı. 3 zincir çekmiştik. Yine aynı şekilde tam bu köşeden gelip 2 tane trabzan yapıyorum. Ve bundan sonra bu teknikle motifi büyütüyoruz. İstediğiniz kadar büyüklükte bu motifi büyütebilirsiniz. Başka desen, örnek motiflerde bir ters, bir düz bu şekilde çevirerek motifleri tam kare düşürebilirsiniz. Bundan sonra motif yaparken bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bakın aynı teknikle devam ediyorum. Şimdi bunu örelim. Bu motifi tek yön gitseydim böyle bir yamukluk falan oluyor zaten. Fark etmişsinizdir. Özellikle böyle düz motiflerde. Ama bu tekniği uygularsanız çok güzel böyle tam kare motif oluyor. Yani motif tahtası kullanmaya gerek kalmayacak. Böyle sırama devam ediyorum. Bakın tam kare düşüyor. Çok da güzel yani muntazam bir şekilde motif oluyor. Geldik bu boşluğa. 1 2 1 2 zincir. Şimdi birit noktasına battım, çıkış yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve döndüm. Bu şekilde bakın kare motifi oluşturduk. Şimdi geldik. Aynı şekilde motife devam ediyoruz. Bakın bu teknikle motifi büyütüyoruz. Böyle büyük motifler yapacağız. Ben bu motiflerden hırka tasarlayacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm. Bakın 1 2 3 şu an 4. sıra örüyorum. Bakın fark ettiyseniz ben motif tahtası hiç kullanmadım. Dümdüz. Çok muntazam bir şekilde motiflerim düştü hanımlar. Bu motiflerden istediğiniz gibi tasarımlar yapabilirsiniz. Minik minik bu şekilde yapıp ekleyip farklı renklerden kullanabilirsiniz. Şimdi bu son sırayı da gösteriyorum. Motiflerim. Böyle devam ediyoruz. Hep aynı teknik. Bakın. Geldik köşe noktasına. Bu köşelerde 2 trabzan, 1 2 zincir ve 1 2 trabzan. Böyle güzel motifleri yapabilirsiniz. Şimdi bakın bu sırayı da göstereceğim size nasıl kare düştüğünü.
Bakın böyle. Bakın çok muntazam bir şekilde kare olarak düşüyor. Bunu da böyle tamamladığı zaman zaten tam kare şeklinde motifimiz oldu. Şimdi hanımlar, motifi toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra daha öreceğim. Büyüteceğim. Büyütmeye devam edeceğim. Şimdi 1 yaş, 1,5 yaş yaptığım için 6 sıra yeterli. İpim biraz kalın olduğu için 6 sıra da 1 yaş, 1,5 yaş oldu. Ama ipiniz eğer ince ise bunun sırasını 7 tane, 7 sıra yapabilirsiniz, 8 sıra yapabilirsiniz. Her yaş grubuna göre bu sıra sayısını birer birer arttırabilirsiniz. Şimdi motifi böyle yapıp toplam 8 tane motif yapacağız. Ön kısma 4, arka kısma 4 tane motif düşüreceğiz. Motifleri yaparken lütfen kanalıma abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizler sayesinde sayfamız büyüyor ve keşfete düşüyor. Sayfam büyüdükçe daha çok güzel modeller anlatasım geliyor hanımlar. Şimdi böyle örüyoruz. Motifin en ve boy genişliğini vereceğim. Bakın aynı şekilde örneğe devam ediyoruz. Bakın hiç motifim yamuk olmadı. Dümdüz kare çok güzel motif düşürdük. Böyle 2 tane bakın devam ediyorum. Son 2 sıram kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sıram kaldı. Şimdi motifin bakın bir de birleştireceğiz bunları. Tam genişliğini vermek istiyorum. Bakın 13 santim. Yani bakın 13 santim, tam 13 santim, 13'e 13 santim. Şimdi bu motifi eğer bu hırkadan çocuklarınıza yani 0-3 aylık işte 6 aylık yapmak istiyorsanız bir eksik yapabilirsiniz. Yani 5 sıra örebilirsiniz. Çok minik hani böyle 1 aylık 2 aylık yapmak istiyorsanız diyelim 4 sıra örebilirsiniz. Hani burada tığ, ip, el farkı olduğu için hani motifin büyüklüğünü, çapını siz kendinize göre ayarlayın. Mesela böyle 1, 2, 3, 4. sıradan ölçtüğümde bakın 9 santim oluyor. 5. sıradan ölçtüğümde 11 santim ve 6'da 13 santim oluyor hanımlar. Şimdi toplam 8 tane motif yapalım. Ondan sonra birleştireceğiz bu şekilde. Şimdi ben bunu daha örmedim ama öreceğim. Göstereceğim. Arkayı da birleştireceğiz. Önü de birleştireceğiz. Şimdi ön için böyle 2 parça birleştireceğiz. Arka için de aynı şekilde 8 motifi böyle ikili ikili birleştiriyoruz. Şimdi motifin ön yüzü burası. Bunun da ön yüzü burası. Bakın buralar trabzanın birit noktasının ters kısmı. Şimdi ters kısımdan ön yüzleri birbirine bakacak şekilde getiriyoruz. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi bu köşe noktalarından sabitliyoruz. Bakın böyle. Düğüm atalım. Şimdi hanımlar, birit noktalarından girmeyeceğiz. Şuradaki bakın. Burası hani
Birit noktanın üst tepesindeki bu iki tane hani zincir gibi duranın iç tarafına bakan ve lacivertin bakın buradaki iç tarafına bakan kanadından alıp çıktık. Şöyle kilitledik. Şimdi aynı şekilde bakın iç kısımlarından alıyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Bu şekilde motifleri birbirine ekliyoruz. Sekiz motifi bu şekilde ikişer ikişer ekleyelim. Bu arada hangi ülkeden, hangi şehirden katılıyorsanız yazın. Yabancı takipçilerim çok. Onların yorumlarını bekliyorum. Ve beni yalnız bırakmayan birçok takipçim var. Hatice Hanım özellikle çok güzel yorumlar yapıyor. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakmadı, boş bırakmadı. Bir bayan daha var. İsmini unuttum. Aklıma gelmiyor. İnşallah gelirse söyleyeceğim. Bakın böyle ekliyoruz motifleri. Zaten eşit bir şekilde yaptığınızda sayılar eşit ve tam düşüyor. Evet, geldik. Bu zincir olduğu için trabzan değil. Böyle geldik boşluğa. Bunu böyle sık iğne yapıp bir zincir çekip keseceğiz. İpimi keseceğiz. Şimdi tüm motifleri bakın şöyle yapalım. Bu şekilde birleştirelim. Bakın ters kısmı da böyle. Bu şekilde birleştirelim. Gelelim hanımlar. Şimdi hanımlar bakın. Elimdeki bu parça ön. Omuz ördük. Elimdeki bu parça da arka. Buna da omuz ördük. Şimdi burada önde 2 sıra fark ettiyseniz çıkıntı var. Bunda 4 sıra var. Şimdi burada 4 sıra olduğu için aslında burada da var. Bakın motifin üzerinden 1-2 sıra komple gittim. Sonra omuz için 2 sıra daha ekledim. Toplam 4'e tamamladım omuz detayını. Arka ense yüksekliği yapacağımız için 2 sıra komple gitmemiz lazım. Ön içinde bakın 4 sıra gittik. Şimdi ne demek istediğimi şu şekilde daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Ön alçak, arka ense yüksek. Bu formu verebilmek için arkada bu detayı yapmak zorundaydım. Önde de 4 sıra ördüm. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Renk uyumlarına dikkat edin. Şimdi bu arkanın parça sol tarafı, bu ön tarafın sağ parçası. Şimdi bu ön parçanın sol tarafını aldım. Omuzu başlarken bakın bu trabzanın ön yüzü. Sakın buradan başlamıyorsunuz. Çünkü bu sırasının bozmamak için bakın bir ön bir ters bir ön bir ters gittiğimiz için buradaki bu desenin sırasını bozmamak için bu şekilde başlayacağız. Şimdi ön parça olduğu için hemen motifin tam ortasını buluyorsunuz. Ortasını bulduktan sonra ipi takıp öreceğiz. Toplam 12 tane benim tam ortası. 1, 2, 3, 4 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradan ipi takıyorum. Bakın trabzanın ters yönü. Ters yönünden başlıyorum.
Bu detaylar gerçekten çok önemli. Örgüde muntazamlık katıyor. Şimdi yani bakın hiçbir şekilde bu fark ettiyseniz bakın şöyle çizgiler var. Bu devam ettiriyor. Hani o bozulmaması için bu şekilde başlamamız gerekli. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bu ördüğüm parça sol. 12 tane trabzan yapıyorum. Motifin tam ortasını bulacaksınız. Bu şekilde başlayacaksınız. Şu an elimdeki parça ön. Boşluğa batmıyoruz. Direkt trabzan birit noktalarına 2 zincir çektim. Dönüyorum. Son 3 sıra kaldı. Yukarı doğru örüyorum. Şimdi son 2 sıra daha öreceğiz. 4'e tamamlayacağız. Ön parçanın omuzunu. Şimdi burayı böyle gösteriyorum. Son 2 sırayı göstermeyeceğim. Evet. Şimdi 2 sıra ördüm. Son 2 sıra daha öreceğim. Bakın. Ön parçanın solu, sağ tarafı. İpi bakın buradan takmadım çünkü ön yüz burası. Geldim buradan hemen trabzanın birit noktasından ipi taktım. Bakın burada da ipimiz. 2 zincir çekip 12 trabzan yapıp 4 sıra ördüm. Şimdi ön parçayı tamamlayalım. Ondan sonra arkaya geçeceğiz. Evet, ön parçayı yaptık. Bakın sağlı sollu güzelce ne ayarladık. Şimdi bu önleri alıyoruz böyle. Şimdi geldik arkaya. Arkanın sağ tarafını önceden çalıştım. Şimdi sol tarafını yapacağım. Bakın ipi buradan takmayacağım. Çünkü ön yüzü burası olduğu için tersini çeviriyorum. Buradan takıyorum. Şimdi mesela burada da bakın ön yüzü burası olduğu için ipi bakın buradan taktım ve ördüm. Şimdi yakınlaştıralım. İki zincir çekip birit noktalarına batıyoruz. Bakın böyle. Buraya kadar gelelim. 2 sıra örüp gelelim. Şimdi bakın 2 sıra ördüm. Buraya geldim. Böyle yaptım. Bakın ipi buradan taktım. Şimdi hanımlar omuz detayı. Şimdi burada ipi kesmeden burayı yaptım. Ama ön yüzleri bana baktığı için omuz detayını buradan yapmak zorundayım. Şimdi kesiyorum bu ipi mecburen. Bunu böyle döndürüyorum. Çünkü ters yönü burası. Omuzu buradan 2 sıra örmek zorundayım. Çünkü bakın sağ tarafın omuzunu kesmeden, koparmadan devam ettim. Ama sol öyle olmadı. Hemen buradan ipi takıyoruz. Sayalım 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın zaten tersi geldi. Yani doğru gidiyoruz. İpi takalım. Şimdi 2 zincir çekip 2 sıra omuzu öreceğiz.
Bakın bir de bu zincir, sakın bunun tepesine batmayın. Yoksa sayınız fazla çıkar, yanlış olur. Hani dikkat edin, zincirlerin tepesine batmayın. Şimdi 2 zincir çekip son sırayı gidiyoruz. İpi kesmeden omuzları birleştirelim. Sonra arkayı birleştiririz. Fazla ip kırpığı olmasın. Arkayı zaten birleştireceğiz. Evet. Şöyle yapalım. Bakın. Bakın arka bu şekilde oldu. Uzaklaştıralım. Bakın arka omuzları bu şekilde. Şimdi ipi kesmeden birleştirelim omuzlarını. Keşke bunu da birleştirseydik. Şimdi ön yüzleri, bakın ön yüzü böyle birbirine bakacak. Ön yüzleri. İnşallah yanlış yapmadım. Evet, yanlış mı yaptım? Ha, yok. Evet, bu şekilde olmak zorunda. Şimdi bakıyorum yanlış mı yaptım diye. Hayır, yanlış yapmadım. Bu şekilde düşüyor zaten. Şimdi hanımlar, omuzları birleştirelim. Bakın bu ön. Şu arkayı zaten şuradan takacağız, birleştireceğiz. Hani bize engel değil omuzları birleştirmemizi. Sık iğne tekniğiyle omuzları birleştiriyoruz. Yakınlaştıralım. Normal bilet noktalarından giriyoruz. Sık iğne tekniği uyguluyoruz. Evet. Makasım nerede? Bakın bu şekilde omuzları birbirine ekledik. Diğer omuzu da ekleyin. Şimdi şu arkayı birleştirme tekniğini göstereceğim. Hani video uzun olmasın diye bu şekilde yapmak zorundayım. Bu daha önceden ördüğüm bir motifti. Böyle iplerim ziyan olmasın diye bu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi arkaya şu uzaklaştırayım, bir ne yaptım görün. Böyle aldık. Bunun omuzunu birleştireceğiz tabii ki ters yönden. Aynı bu birleştirdiysek. Şimdi video uzun olmasın diye şu arkayı da birleştirelim. Nasıl bunları birleştirdiysek aynı teknikle bunları da birleştireceğiz. Şöyle yakınlaştıralım. Aşağı beni çekelim. Böyle geldik. Sırayla birleştiriyoruz. Dilerseniz iğne ile dikiş yaparak da birleştirebilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa yapın. Bakın.
Bu şekilde hanımlar. Böyle birleştiriyoruz. Zaten eşit şekilde düşecek. Buraya kadar bu tepeye kadar şöyle göstereyim. Geliyorsunuz böyle buraya kadar tam sıfırlayana kadar birleştiriyoruz. Omuzları da yapıyoruz, geliyoruz. Şimdi hanımlar bakın birleştirdik. Arkası bu şekilde oldu. Şimdi yanlarını birleştireceğiz. Aynı arkadaki gibi bu yanlarını da aynı teknikle birleştireceğiz. Buradan takacağız ipi. Göstermeme gerek yok. Şimdi kol genişliğini ne kadar istiyorsanız ona göre diyelim ben bu kadar istiyorum. Buraya kadar geleceğim. Buradan birleştireceğim. Sonra bunu da aynı şekilde buradan buraya kadar birleştireceğim. Ondan sonra kol ve etrafını yapacağız hanımlar. Şimdi birleştirelim. Aslında renk uyumu hatalı düştü ya. Bu aşağı gelecekti. Bu da yukarı gelecekti. Mecbur sökeceğiz. Ama siz benim gibi aslında sıkıntı olacak diye düşünüyor muyum? Bakayım. Yok, bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Böyle olsa. Bence yok, sıkıntı olmaz. Daha da güzel olur. Şimdi geldik. İpi takacağız. Lacivert renk takalım. Ama dilerseniz de dikebilirsiniz yani. Bunu yapmak aslında diksek daha mı iyi olur? Evet, bence de dikelim ya. İğneyle bunu biz böyle güzelce dikelim buraya kadar. Çünkü burada bu rengi kullanacağız. Bunda da bu rengi kullanacağız. Hanımlar dikelim. Daha güzel olur. Örnek daha güzel düşer. Şöyle yakınlaştıralım. Şimdi mavi olan yerden başlayacağız. Şöyle. Nasıl tığda iç kanatlarını diktiysek aynı şekilde iğneyle de dikeceğiz. Bakın böyle iç kanatlardan yapacağız. Hani arkayı da aynı bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Motifleri de hani iğneyle yapabilirsiniz. Burası yan kısım olduğu için hani muntazam düşmesi için dikmek zorundaydım. Evet, bu da bunu. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bunu da kendi ipinle şuraya kadar dikeceğim. Bu şekilde geliyorsunuz, böyle dikiyorsunuz. Sonra bunu da aynı şekilde kendi rengiyle dikiyorsunuz. Bunu da kendi rengiyle, kolun genişliğini ne kadar istiyorsanız ona göre ayarlayacaksınız. Zaten şu hizaya kadar dikersem kol genişliği yeterli olacaktır. Şimdi dikip gelelim. Evet hanımlar, şimdi yanları birleştirdikten sonra kol öreceğiz. Ben önce bir kolu yaptım. Diğer kolu size göstereceğim. Hemen burada anlatacağım. Şimdi önce bir sık iğne komple çevresini gideceğiz. Çünkü renk değişikliği olduğu için burada muntazam bir şekilde düşürmek için sık iğne gitmek zorundayız. Böyle başlıyoruz. Trabzanın birit noktalarından böyle güzelce komple çevresini sık iğne gidelim.
Biraz yakınlaştıralım. Bakın böyle komple omuzunu gelelim buraya kadar sık iğneyle. Bakın buralara da sık iğne batıp buralara hep sık iğne yapacaksınız. Ondan sonra normal trabzan başlayacağız. Evet, kolu komple sık iğne ördüm. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Geldim. Bakın ilk sık iğnenin birit noktasından direkt çıkış yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Komple burayı trabzan yapacağım. Bakın. Böyle geleceğim. Döneceğim kolu. Şöyle uzaklaştıralım. Bir dışarıdan bir içeriden öreceğiz. Şu an kolun dış tarafından örüyorum. Sonra ikinci sıraya geçtiğimde iç taraftan. Bir iç bir dış. Bir iç bir dış öreceğiz. Şimdi ne demek istediğimi göstereceğim. Bakın şu an kolu dümdüz geleceğim. Böyle öreceğim. Şimdi bir iç bir dış yaparak bakın buradaki desen oluşumu aynı motifte gibi yapmış olacağız. Şimdi bakın bir dıştan ördüm, bir de içten ördüm. Şimdi toplamda 19 sıra ördüm. Kolu 19 sıra öreceğiz. Burayı komple böyle örüp geliyorum. İç taraftan nasıl ördüğümü göstereceğim. Evet, bakın ilk birinci sırayı örüyorum ve geldim başladığım noktaya birleştirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şimdi dışarıdan örmüştüm. Şimdi kolun iç kısmından örüyorum. Bu şekilde komple öreceğiz onlar. Bir iç bir dış. Şimdi bu ikinci sırayı birleştirdikten sonra üçüncü sırayı yapacağız hanımlar. Toplam ben 19 sıra ördüm. Siz de motifin büyüklüğüne göre hani hırkayı kaç yaş göre yapıyorsanız ona göre kolu bedene kadar öreceksiniz. Bedenin uzunluğuna kadar şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi beden uzunluğu burada. Kol bakın hemen hemen eşit bir şekilde bir de lastik payı gelecek ve uzunluk bayağı olacak. Bir iç bir dış bir iç bir dış örerek dümdüz zaten koltuk altının birleştirme yeri tam böyle altına geliyor, alt tarafa geliyor. Bakın tam dikiş yeri burada. Hani dikiş izi gibi durmuyor zaten. Burası birleştirme yeri. Hani bir iç dıştan örerseniz dümdüz böyle gelir. Tek yön örmeyin. Şimdi ördük. Bu kolu ördükten sonra bu şekilde. Zaten burada toplam 50 tane trabzan var. Kolun genişliğini merak ediyorsanız şöyle de göstereyim. İpim biraz kalın olduğu için 13 santim düştü. Yani 13 santim kolun eni. Yani toplamda 26 santim çapı. Şimdi manşet kısmına geçtik. 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi önden bir trabzan alıyorum. Biraz yakınlaştıralım. Arkadan 2 tane. Manşetlerde darlık olduğu için kestirme yapacağız. Şimdi önden bir, arkadan 2 tane trabzan alıyoruz. Önden bir trabzan, arkadan 2 tane alıyoruz. Bu şekilde kolları yapacağız. Komple çevresini bakın sırayla gidiyorum. Tek birinci sırada kestirmeyi yapacağız.
Zaten 2 tane arkadan aldığımız zaman bakın bir tane trabzana düşürüyoruz. Ve az kaldı, bitirmek üzereyim. Devam ediyoruz. Evet, manşeti yaparken de bu arada beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın lütfen. Nereden takip ettiğinizi de yazarsanız, hangi ülkeden, hangi şehirden. Siz yorum yaptıkça sayfam daha çok kişiye ulaşıyor. Erişim daha yükseliyor. Yani sizler sayesinde de büyüyoruz. Öyle önden bir tane. Bakın arkada 2 tane kaldığı için 2 tane. Bir tane de kalabilir. Hiç sıkıntı değil. Mesela bir tane alabilirsiniz. Şimdi burayı böyle 2 trabzanı da alıyorum. Ve şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Evet. Bundan sonra bakın öndeki trabzanı önden alıyorum. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bir tane. Bu şekilde istediğin zaman, yani istediğiniz kadar lastik formu ve yapabilirsiniz. İster 2 sıra, ister 3-4 sıra lastik gidebilirsiniz. Ben bir iki sıra daha gideceğim. Ondan sonra bitireceğim. Bu şekilde kol lastiğini yapıyoruz. Öyle devam edelim. Evet. Şimdi şu birleştirme yerini de göstereceğim. Sonra hemen hırkanın ilik düğme yeri için yapılması gerekeni anlatacağım. İkinci sıra bitmek üzere. Buraları böyle hızlı hızlı geçiyorum. Dilerseniz dediğim gibi 2 sırada bitirebilirsiniz. Hani ben bir 3-4 sıra da tamamlarım herhalde. Yani 2 sıra daha gideceğim. Toplam 4 sırada manşeti bitirmiş olurum. Evet. Bakın geldik. Son, bakın geriden aldım. Ve birleştirdim. 2 zincir çekeyim. Şimdi 3. sırayı aynı ikinci sıra gibi önden alıyorum. Diğerini de arkadan. Bu şekilde hanımlar manşeti yapıyoruz. Şimdi manşet kolları bitirdikten sonra uzaklaştıralım. Bu hırkanın komple çevresini önce bir sık iğne yapıp örneği toparlayacağız. Ön yakaları falan, buraları böyle güzelce toparlayacağız hanımlar. Sık iğneyle. Ondan sonra trabzan gideceğiz. Aynı burada koldaki gibi önce sık iğneyle toparlayacağız. Sonra komple çevresini trabzan gideceğiz. Ben şimdi hem sık iğnesini hem trabzanı yapacağım. Sonra köşede yapılması gerekeni anlatacağım. Kolları bitirip buradaki önce komple çevresini bir sık iğne gidip sonra trabzanı anlatacağım. Geliyorum. Evet hanımlar, bakın hırkayı komple geldim, sık iğne yaptım, şu köşelere de artırma yaparak ördüm. Şimdi geldim, bu köşede göstereceğim size. Aynı siz de böyle hırkanın arka ense kısmından başlayacaksınız. Sık iğne tekniği uygulayarak köşeleri de bu şekilde döneceksiniz. Şimdi köşe kısmına geldik. Son bir trabzan, bir noktasına 2 tane sık iğne yapıyorum. Yakınlaştıralım. Bakın 2 tane yaptım. Şimdi bu boşluğa toplam 4 tane trabzan yapıyorum. 4 sık iğne, pardon, trabzan dedim. Şimdi bu boşluğa 2 tane sık iğne. Bu şekilde buradaki köşeyi dönmüş oluyoruz. Toplam zaten 4 köşemiz var. Şimdi böyle düz devam, sık iğne tekniği örerek komple çevresini yapacağız. Bakın alt kısmı da sık iğne.
Aynı teknikle köşeleri gittim. Şimdi gelelim. Böyle komple örüp bitirelim. Ondan sonra düz trabzan yapacağız. Evet, bakın burayı da aynı şekilde 2 tane sık iğne, 4 ve 2 sık iğne yaparak geldim. Bakın yaka kısmı şurada. Buraları da göstermek istedim. Şimdi nasıl yapacağınızı bilemezsiniz. Bakın böyle sırayla batıyoruz. Trabzan, bakın bir ortasına, bir birit noktasına, böyle bir ortaya, böyle birit noktasına, bu şekilde yaka kısmının da örüyoruz. Bakın zaten şimdi bakın arka kısım ense olan yere geldik. Evet, geldik başladığımız noktaya ve birleştiriyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Böyle 2 zincir çektik. Arka kısımdayız. Şöyle göstereyim. Burası arkası. 2 zincir çektikten sonra trabzan yapıyoruz. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan her sık iğnenin birit noktasına trabzanları yapıyoruz. Şimdi buradan böyle gelelim. Şu köşeyi göstereceğim. Evet, geliyoruz köşe kısmına. Bu köşelerde arttırma yapmak zorundayız. Sadece bir kere. Lastik kısımlarına giderken arttırma yapmayacağız zaten. Böyle geliyoruz. Şimdi yakınlaştıralım. Şimdi hanımlar, bakın burada 4 tane içine yapmıştık. 1, 2, 3, 4. Bu 4 tane sık iğnenin birit noktalarına ikişer ikişer trabzan yapıyoruz. Köşeleri de bu şekilde dönmüş oluyoruz. Artırmış oluyoruz. Eğer buraları arttırmazsa kasar, toplanır, kötü durur. Böyle tam güzel olması için bunu yapmak zorundasınız. Bakın ikişer ikişer, 2, 4, 6, 8 toplam, bakın sadece bu köşede 8 tane trabzan var. Diğer tüm köşelerde de aynı şekilde yapacaksınız hanımlar. Böyle düz devam ediyoruz. Toplam 4 köşe var. Bu köşeye de ve diğer köşelere de aynı şekilde yapıp gelelim. Evet, bakın geldik şimdi yaka kısmına. Komple bakın trabzan yaptım. Çevresini gittim. Şimdi lastik yerini yapıyoruz. Burayı böyle birleştiriyorum. Yakınlaştıralım. 2 zincir çekip önden bir tane alıyorum. Arkadan bir. Önden bir. Arkadan bir. Aynı kol lastiği gibi yapıyoruz ama burada kestirme yapmıyoruz ilk sırada. Birer birer gidiyoruz bu şekilde. Şimdi buradan gelelim şu köşeye kadar. Gelelim böyle buraya kadar. Çünkü ilik yeri açacağım, göstereceğim. Evet, bakın köşe kısmına geldik. Bir önden bir arkadan aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi lastik yeri, ilik yeri açacağım. Çok basit zaten ilik yeri açmak. Şöyle, evet. Buradan şimdi bir zincir çekiyorum. Arkadaki yeri atlıyorum. Direkt öne. Bak, bu şekilde ilik yeri açıyoruz.
İstediğiniz kadar ilik yeri açabilirsiniz. Bu şekilde ilerliyoruz hanımlar. Bakın ilik yeri burada. Devam edelim. Şimdi ikinciliği de gösteriyorum. Bir zincir, arkadakini atlıyorum, direkt önden alıyorum ve ikinci iliğimi açtım. Bu şekilde ilik yeri açıyoruz. Geliyoruz, komple dönüyoruz. Sonra bir sıra daha gidip hırkayı bitireceğiz hanımlar. Bakın komple çevresine lastik gidelim gelelim. Evet, şimdi hanımlar bakın lastik yeri komple gittim. Şöyle göstereyim. Bakın buraya ilik yeri açtım. Erkeklerde ilik yeri sol tarafta, kızlarda sağ tarafta açılır. Şimdi son sıra lastiği yapacağım. Geldim, bakın böyle az kaldı. Şöyle yapalım. Yakınlaştıralım. Bak böyle devam ediyoruz. Hep birer birer ördüm. Şimdi son sıra, bakın 2 tane kaldı. Bu ikisini bir alıp bu şekilde tamamladım. Çünkü arkadan hani ön, arka, ön. Başlarken ön başlamıştık. Bu şekilde bitecek. Şimdi önden alıyorum. Arkadan ön. Böyle. Şimdi devam ediyoruz sıramıza. Arka. Başka lastik yapmayacağız. Sadece bu kadar yeterli oluyor. Şimdi buradan böyle gelelim. İlik yerine de nasıl açı yapacaksınız onu göstereceğim. Evet, geldik. Bakın ilik yeri burası. Önden bir tane alıyorum. Şimdi bakın burada bir tane var. İkinci sırada bir zincir çekerek buraya atladık. Şimdi bu boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz ve bu şekilde ilik yerini de tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra daha sıra gitmeyeceğiz. Komple çevresini bu şekilde öreceğiz hırkanın ve bitiriyoruz. İkinci ilik yerini de aynı şekilde yapacağız. Şimdi boşluğa bakın bir tane trabzan ve öndeki trabzanı da önden uzaklaştıralım. Bakın bu şekilde hırkayı bitirmiş olduk. Şimdi komple çevresine gidelim, böyle gelelim ve buradan bitirip gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın bitirdim. Bu şekilde lastikleri döndük. Dilerseniz bir sıra daha lastik yapabilirsiniz. Düğmelerini de diktim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sade bir hırka da olabilir. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Bu şekilde çok güzel bir hırka oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi, önerilerinizi, hangi model üzerinde çalışmamı istiyorsanız mesela yazabilirsiniz. Elinden geldiğince sizlerin söylediklerini dikkate alacağım. Bir başka modelde görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.